Bab-el-Mandeb Boğazı'nda İsrailli ve İsrail'e giden gemileri vuran Husilerin üyesi olduğu Ensarullah hareketini o başlattı. Hareketin temelinde yatan Amerikan ve İsrail düşmanlığı belki de onun İran'la olan kuvvetli ilişkilerinden geliyor. Demokrasiye şiddetle karşı. Ona göre Yemen'i yönetebilecek tek bir soy var, peygamber soyu. O da kendisi oluyor. Onun hakkında çıkan bir tutuklama kararı Yemen'de 6 yıllık bir isyanı tetikledi. Yemenli yetkililer başına on binlerce dolar ödül teklif etmiş. Suudi Arabistan yakınlarında bir mağarada saklanırken öldürüldü. Profilde bu haftaki konuğumuz Ensarullah veya bilinen adıyla Husi hareketlerinin kurucusu ve isim babası Hüseyin Bedrettin el-Husi. Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatmam var. Ben Sena Özyurt, GZT Özel İçerik Editörü. Gündemdeki isimler veya gündeme damga vuracak isimler hakkındaki her şeyi bu video serisinde öğrenmeniz en büyük hedefim. Bu ve bunun gibi konular ilginizi çekiyor. Gündemde olan konuların detaylarını öğrenmek istiyorsanız GZT YouTube kanalımıza abone olabilir, bize destek olmak için de katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Size en doğru bilgileri en anlaşılabilir şekilde ulaştırabilmek için durmadan çalışıyor, her detaya özen gösteriyoruz. Tek motivasyon kaynağımız ise sizden aldığımız geri dönüşler. Siz de kanalımıza abone olup videoya yorum ve beğeni bırakırsanız çok mutlu oluruz. Sizden gelen bütün yorumları okuyor ve dikkate alıyorum. O zaman hemen videomuza geçelim. Hüseyin Bedrettin el-Husi, Yemen Sadaa'da doğdu. Doğum tarihi 1956 olarak biliniyor. O doğduğunda henüz Kuzey ve Güney Yemen birleşmemişti. Kendisi de Kuzey Yemen'de doğmuştu. İnanç olarak Yemen Zeydilerindendi. Bedrettin Husi'yi ve Husileri anlamamız için anlamamız gereken birçok nokta var. Zeydiler de bunlardan biri. Her şeyi çok daha iyi anlayalım diye önce size kısaca Yemen'i, ardından da Zeydileri anlatacağım. Yemen 1538'de Osmanlı hakimiyetine girdi ve uzun yıllar boyu Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Ancak bölgedeki Zeydi grupların varlığı yönetimi güçleştiriyordu. Osmanlı idarecileriyle küçük Zeydi hanedanlıkları arasında güç mücadeleleri vardı. 1800'lü yıllar boyunca ise Zeydiler çokça kez isyan çıkardılar. Bunlar mezhepsel farklılıklardan çıkan isyanlardı. Bu isyan hareketlerinin patlamasında ise İngiltere ve İtalya gibi devletlerin kışkırtmaları da büyük bir etkendi. 1904'te ise Yemen aşiretleri tarafından Osmanlı askerlerine karşı yapılan yaklaşık bir yıl süren bir kuşatma oldu Yemen'de. Osmanlı askerleri aç ve güçsüz bırakıldı. Payitahttan gelen destek ise zorlu yol koşulları dolayısıyla oraya ulaşamadı. Bir de İmam Yahya eşliğinde bir grubun Osmanlı idarecilerinin ve Türklerin yaşadığı sanayiye girip askerlere ve halka saldırması, evleri, dükkanları yağmalaması var. Tüm bu yaşananların üzerine yakılmış bir ağıt vardır. Yemen türküsü. Aslında hepimizin bildiği türkünün hikayesi buradan çıkmış. Gidenin dönemediği Yemen. Bu isyan bastırılsa da 1911'de İmam Yahya liderliğinde patlayan bir isyan daha bastırılıp İmam Yahya ile anlaşmaya varılması sonucu Yemen tekrardan sadakatle Osmanlı'ya bağlanmıştı. Öyle ki 1. Dünya Savaşı sırasında Arap isyanlarına katılmamıştı. Ancak savaş sonrasında Osmanlı'dan koptu ve İngilizlerle bağlantıya geçerek Güney Yemen'in kontrolünü onlara verdi ve karşılığında Kuzey Yemen'de İngiltere tarafından tanınacak olan bağımsızlığını ilan etti. Yorumu size bırakıyorum. 1960'larda İmam Yahya bir suikastla öldürüldü. Mısır desteğiyle Kuzey Yemen'de bağımsız bir devlet kurulurken Güney Yemen de bağımsızlığını istiyordu. Güney Yemen de bağımsızlığını kazandıktan bir süre sonra 1990'da iki devlet birleşti ve bir Yemen Cumhuriyeti kuruldu. Ancak sizin de bildiğiniz gibi bölgede karışıklıklar hiç bitmedi. İç savaş çok kısa bir sürede tekrar patladı. Burada Yemen'deki grupların güçlenmesinin payı vardı. Husiler de güçlenen bu gruplardan biriydi. Husiler Zeydi'dir. Zeydiler Şii ama dini pratikler açısından İslam'a daha yakın bir taraftalar. Şiilerin inandığı gibi ilk 4 imama inanıyorlar ama 5. imamda ayrışıyorlar. Fıkıh açısından da Sünni gibiler. İşte Husiler bu Zeydi grupların en önde geleni. Resmi adı Ensarullah. Grup ismini bugünkü konuğumuz olan Hüseyin Bedrettin el-Husi'den alıyor. Babası gibi Zeydi olan Hüseyin Bedrettin el-Husi, sonradan İran'da ve Lübnan'da gördüğü ilahiyat eğitimi sonucu 12 İmamcı Şii mezhebini kabul etti. Husiler devlet yönetiminin Hz. Muhammed'in soyundan gelen yöneticilere ait olması gerektiğini iddia ediyor. 1979 devrimi sonrası İran'da kurulan velayet-i fakih sistemine benzer bir imamlar devletinin kendi soyları çerçevesinde tekrar kurulmasını istiyorlar. Çünkü kendi soylarının Hz. Muhammed'in soyuna dayandığını düşünüyorlar. İran devrimi tüm Orta Doğu gibi tabii ki Yemen'i de etkiledi. Ancak Husi liderlerin böyle radikal bir ekol değişikliği yapması kurulacak olan harekete de İran'ın siyasal açıdan paralel bir noktaya getirdi. 1980'li yıllarda Zeydiliği yeniden canlandırmak ve Selefiliğe engel olmak amacıyla Şebabel Müminin
yani Genç Müminler Forumu'nu kurdu. 1992'de kurulacak olan Ensarullah Hareketi'nin temelleri burada atıldı. Hüseyin Bedrettin el-Husi de bu forumun önde gelen isimlerinden biriydi. Ailesi Yemen'in bilinen ailelerindendi. Hüseyin'in babası ünlü bir Zeydi alimdi. İran'da ve Lübnan'da ilahiyat eğitimleri aldı. Oğlu Hüseyin de onun izinden giderek aynı eğitimleri gördü. 1980'lerde ilahiyat okurken Genç Müminler Hareketi'ne katılmıştı. Üniversitede çeşitli etkinlikler yaparak hareketin tabanını genişletti. Bu aktivizmi hiç bırakmadı. Hatta tarih 1990'lara geldiğinde artık siyasi söylemlerde bulunmaya başlamış. Bu garip değil, zira babası da Zeydi tabana seslenen Hak Partisi'nden siyasete girmiş. Hüseyin de 1993 ve 1997 arası 4 yıl milletvekilliği yaptı. 2000'de milletvekilliğini bırakarak hareketin liderliğine geldi. Babası ise hareketin tam bir dini lideri olmuştu. Hareket davetçi bir sivil toplum kuruluşuyken siyasi bir nitelik kazanması uzun sürmeyecekti. Çünkü Hüseyin Bedrettin el-Husi 2001 yılında ABD'nin yanında yer almasının ardından Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in iç ve dış politikalarını şiddetle eleştirmeye başlamıştı. Husilerin şikayetleri arasında ekonomik ve sosyal marjinalleşme, hükümetteki yolsuzluk, devletin ABD ve Suudi Arabistan'la yakın işbirliği içinde bulunması da yer alıyordu. Tabii bunlar bir yana Husilerin asıl derdi Salih'i Zeydi olmasına rağmen meşru bir hükümdar olarak görmemeleriydi. Çünkü Salih değil, Husi ailesi peygamber soyundan geliyordu ve ancak onların kurduğu bir iktidar meşru olabilirdi. Bunun yanı sıra Hüseyin Bedrettin Husi ve destekçileri 11 Eylül olayları ve Afganistan-Irak işgali sonrası ABD'yi de sert bir dille eleştirmeye başladı. Eleştirmekle kalmadı, hareketçe camilerde Amerikan ve İsrail karşıtı vaazlar verdi, sokaklarda gösteriler yapıldı, bayraklar yakıldı. ABD'deki Bush yönetimiyle terörle mücadele konusunda ortak çalışma yürüten Ali Abdullah Salih rejimiyle gittikçe arası açıldı. Rejim 2004'te Hüseyin hakkında ruhsatsız dini merkezler kurmak, Genç Müminler Hareketi'ni silahlandırmak ve Amerikan karşıtı şiddet içeren protestolar düzenlemek gibi suçlamalarda bulunarak tutuklama kararı çıkardı. Hüseyin bu kararı itiraz edince 6 yıl sürecek olan Husi isyanı başladı. İsyan başlamasından çok kısa bir süre sonra Yemen polisi 18 Haziran 2004'te Sana'daki Ulu Cami önünde gösteri yapan 640 Ensarullah destekçisini tutukladı. Temmuz ayında ise Hüseyin'in yerine ele verebilecek ve yakalanmasını sağlayabilecekler için önce $55.000, sonra $75.000 ödül koydu. Çok sürmedi, Eylül ayında ise Yemen güvenlik güçleri Hüseyin Bedrettin el-Husi ve adamlarını Suudi Arabistan sınırına yakın dağlık bölgedeki mağaralarda saklanırken buldu. Husi ve adamları tutuklama operasyonunda öldürüldü. Ölümü isyanın dozunu arttırdı. Husiler Suudi Arabistan sınırının hemen güneyinde konumlanıyordu. Bu kargaşadan rahatsız olan Suudi Arabistan, Ali Abdullah Salih yönetimine finansal ve askeri yardımlar yaptı. Ancak Husi isyanı bastırılamadı. Husiler kontrolü altında olmayan toprakları da ele geçirmeye başladı. Çünkü Husiler de İran'dan destek alıyordu. Bu İran bağlantısını Ali Abdullah Salih 2008'de New York Times'a verdiği röportaj sırasında söylemişti. Batı merkezli araştırmalar sonucunda da İran'la Ensarullah Hareketi'nin bağlantısı ortaya çıkmıştı. Yemenli ve Batılı araştırmacılar Husilerin 6 yıllık bir isyanı özellikle karşılarında Suud destekli bir rejim varken başarıyla sürdürmeleri ve rejimi Şubat 2010'da istedikleri şekilde bir ateşkese zorlamalarının sadece kendi kaynaklarıyla yapabilecekleri bir şey olmadığını söylüyor. Hüseyin Bedrettin el-Husi Eylül 2004'te öldü demiştik. Hüseyin'in ölümünün ardından hareketin liderliğine geçici olarak babası Bedrettin el-Husi geçti. O da 2010'da doğal sebeplerden dolayı öldü. Onun yerine Abdülmelik el-Husi geldi. Ali Abdullah Salih Yemen devriminin ardından 2012'de istifa etti. Hüseyin'in mezarının Zeydiler için bir türbe haline gelmesini engellemek için cenazesini ailesine teslim etmemiş, Sana'daki bir hapishaneye gömdürmüştü. 28 Aralık 2012'de ise Yeni Yemen hükümeti ulusal uzlaşma görüşmelerini desteklemek için bir iyi niyet jesti olarak Hüseyin Bedrettin el-Husi'nin cenazesini ailesine teslim etti. Hüseyin'in yeniden gömülmesi, son cenaze töreni tabii ki çok kalabalıktı. Videonun tamamını izleyenler için tekrardan bir öneride bulunmak istiyorum. Eğer bu konularla ilgileniyorsanız, gündemi yakından ve gerçekten takip etmek istiyorsanız GZT YouTube kanalında size hitap edecek birçok videomuz var. Abone olup videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca GZT olarak katıl butonunu sizin için aktif ettik. Katıl butonunun size sağladığı avantajlardan yararlanmak ve bize destek olmak isterseniz aramıza katılabilirsiniz. Ben Sena Özyurt. Bugün sizin için Ensarullah Hareketi'nin kurucusu Hüseyin Bedrettin el-Husi'nin profilini açtım.
Bab-el Mandeb Boğazı'nda İsrailli ve İsrail'e giden gemileri vuran Husilerin üyesi olduğu Ensarullah hareketini o başlattı. Hareketin temelinde yatan Amerikan ve İsrail düşmanlığı belki de onun İran'la olan kuvvetli ilişkilerinden geliyor. Demokrasiye şiddetle karşı. Ona göre Yemen'i yönetebilecek tek bir soy var, peygamber soyu. O da kendisi oluyor.